Kimi zaman ticaret gemilerine yaptıkları saldırılar, kimi zaman da İsrail'e fırlattıkları balistik füzelerle gündeme geliyorlar. Yemen'deki Husi grubu son dönemde bölgenin önemli aktörlerinden biri haline geldi. İran'ın bölgedeki o Şii ekseninde, Şii hilalinde 3H diye adlandırdığım bir formül var. Bunlar Irak ve Suriye'de Haçlı Şabi, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de de Husiler. Peki dünyanın gündemine oturan bu Husiler kim? Hangi ülkelerden destek alıyorlar? Nasıl oldu da kısa bir sürede Yemen'in büyük bir kısmını ele geçirdiler? Gelin Husilerin tarihine biraz daha yakından bakalım. Husi ailesi 1990'ların sonunda Şii mezhebinin Zeydi kolu için bir canlanma hareketi başlattı. Yemen hükümetiyle sık sık sorun yaşayan ve silahlı bir güç haline gelen Husiler, ulusal ordu ile zaman zaman gerilla savaşına girdi. Husiler 90'larda filizlenmeye başlayan Hüseyin Husi tarafından kurulan bir yapı. Zeydi kolu, yani Şiiliğin bir uzantısıdır ama Sünni ağırlıklı, yani Sünni mantığa yakın bir koldur. Bu İran'la eklemlendi. Arap Baharı olaylarında Yemen'de devlet başkanı Ali Abdullah Salih karşıtı halk ayaklanmaları yaşandı. Bu dönemde Husiler de büyük güç kazandı. Grubun lideri Abdülmelik el-Husi 2014 yılında artan petrol fiyatlarını bahane ederek Husilere başkentte yürüme talimatı verdi. Aşiret reisleri, bütün herkes başkentte var olan bu siyasi değişimi konuşuyor. Konuşurken Husiler ülkenin kuzeyinde ilerlemeye başladı. Kimse de bunu yapmak istemiyordu, görmek istemiyordu. İran buna ciddi destek verdi, silah tesisat mühimmat anlamında ve bu yapı 94'te ilk defa resmi olarak kuruldu ve o yapı işte Arap Baharı'nda 2014'te Yemen'e iktidarın değişmesine, Cumhurbaşkanı istifa etmesine yol açacak önemli siyasi olaylara da ev sahipliği yaptı. Husiler 21 Eylül 2014 yılında başkent Sana'ya girdi. Şehrin önemli noktaları ve hükümet binalarını ele geçirdi. Saldırıdan sonra ev hapsine alınan Abdurrabbo Mansur Hadi kaçmayı başardı. Hadi daha sonra geçici başkent ilan edilen Aden'e yerleşti. 2014 yılında Yemen'de iç savaş patlak verdi. Bir tarafta İran destekli Husiler, diğer tarafta ise Suudi Arabistan destekli mevcut hükümet vardı. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Husiler bu savaştan daha da güçlenerek çıktı. Askeri olarak bugün Yemen'in %25 coğrafyasının %25'ine hakimdirler. Husi grubu ulusal orduya ait silahlara el koyarak hava, deniz ve kara güçlerini daha da geliştirdi. Yemen'in büyük bir bölümünü ele geçirmeyi başardılar. Ve Husiler şu an Yemen'in batı kesiminde ticarete hakim, siyasete hakim ve ülkede de gerçekten bir otorite güç olarak varlığını güçlendirdi. Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap Koalisyonu 2015 yılında Husilere karşı saldırı başlattı. Ancak başarılı olamadı. Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan ve insani krizin en ağır şekilde hissedildiği Yemen'de iç savaş 9 yılı aşkın süre devam etti. Özellikle 2014'teki o ayaklanmadan sonra geldiğimiz süreçte Gazze konusunda Husiler bugüne kadar bana göre sahadaki en etkili sonuçları elde ettiler. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Husileri terör örgütü listesine aldı. Biden yönetimi ise 2021'den itibaren Husileri terör örgütü olarak görmediğini bildirdi. Husilerin 2 numaralı ismi Ebu Caaf. İran inanılmaz eleştirdi. Hatta Musevi, Şam'da devrim muhafızanın 2 numaralı ismi suikast sonucu öldürülünce İran'a şu cümleleri kullandı. Eğer buna da cevap vermezsen, eğer bunu da lafla geçiştirirsen korkak ve aciz bir ülke olacaksın. Ve bu korkaklık da en az savaşmamak kadar ağır bedelleri olan bir suçtur ve bunun bedelini ödeyeceksin dedi. Sadu bölgesindeki diğer Şii hükümetlerden ayıran nokta, evet İran'dan destek alıyorlar, İran'la bir stratejik ortaklığı olabilirler fakat komple veya tamamen İran'ın güdümünde diyemeyiz. 7 Ekim'de İsrail ile Hamas arasında patlak veren savaşla Husiler de dünya gündemine oturdu. Biz Husilerin İsrail'e balistik füze attığını İsrail'den öğrendik. Yemen'den balistik füze saldırısı gerçekleşti. Hava savunma sistemlerimiz Arrow'lar etkisiz hale getirdi. Husi grubu bununla da yetinmedi. Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmediği için Husiler Kızıldeniz'e birçok ülkeye ait ticaret gemilerini hedef almaya başladı ve birçok gemiye el konuldu. İsrail'e giden gemiler, İsrail ve Amerika ve İngiltere'ye ait savaş gemileri ne varsa bunlara dronlarla, füzelerle, roketlerle, insansız deniz araçlarıyla saldırılar düzenledi. O konuda eli güçlü Husilerin.
ABD, Husilerin İran tarafından desteklendiğini iddia etse de İran bunu reddediyor. Batılı kaynaklara göre Husi hareketinin emrinde ağır silahlarla donatılmış 100 binin üzerinde savaşçı bulunuyor. 70 tane özel kuvvet askeri, İngiltere ve Amerika, İsrail ağırlıklı özel suikastlar yapmak için, özel sabotajlar yapmak için Yemen'e sızdırıldı. 70'ini de öldürdü Husiler. Hiçbir tane sağ kalmadı. Peki bu güç bölgedeki savaşın dengelerini değiştirir mi? Onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz.